Herkese selam. Öncelikle bu benim ilk videom olduğu için biraz kendimden bahsetmek istiyorum size. İsmim Melis Türkoğlu, bilgisayar mühendisiyim. İstek yaz danışmanı olarak çalışıyorum. Bu kanalda size yeni nesil çözümleri anlatmak istiyorum. Ve ilk anlatacağım ürün Exasol olacak. Öncelikle şundan bahsedeyim. melisturkoğlu.wordpress.com'da anlatacağım her şeyi bulabilirsiniz. Burada kategorilerim var. Merak ettiğiniz konuyu seçip bakabilirsiniz. Bugün size Exasol'ü anlatacağım. Exasol yüksek performanslı analitik veri tabanı. Kendisi sorgu ağırlıklı bir Alman ürünü. Şöyle sitesine girip nasıl indireceğimize bakalım isterseniz. Şöyle aşağı iniyorum. Gördüğünüz gibi burada Community Edition var. 1 TB RAW data'ya kadar ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. Öncelikle ilk olarak indireceğimiz şey bir VM olacak. Yani bir OVA dosyası indireceğiz. Download Now'a bastığınız zaman şu şekilde bilgilerinizi girdikten sonra karşınıza çıkacak olan ekranda iki tane seçeneğiniz olacak. OVA dosyasını mı indirmek istiyorsunuz yoksa bunu ISO olarak mı indirmek istiyorsunuz? Dosyasını indirdiğiniz zaman şu şekilde, şu an ben indirmeyeceğim çünkü indirmiştim daha önce. Şöyle bilgisayarınıza inecek. Şöyle içe aktar dediğim zaman bunu bana otomatik olarak kuruyor. Evet, VM'imiz kuruldu. VM'i şunun için kurduk. Network ayarlarını yapabilmek için. Neden network ayarlarını yapmamız gerekiyor? Çünkü veri tabanını Exa Operation diye browser'dan erişeceğimiz bir sayfadan yönetiyoruz. Şöyle VM'e sağ tıklayıp ayarlar diyorum. Sisteme geçiyorum. Test aşaması için yeterli bir boyut. Buradan A'ya geçiyorum ve bağdaştırıcımı köprü bağdaştırıcısı olarak seçiyorum ve tamam diyorum. Daha sonra başlata basıyorum. Ve VM'imiz başlıyor. Gördüğünüz gibi otomatik olarak bana bir IP atandı. Maintenance'a geçiyorum. I will take care ve Configure Network seçiyorum. Static IP belirtmem için şunu space tuşuyla boşluk yapıyorum ve OK diyorum. Exit diyorum. Ve birazdan başlayacak. Burada neyi görüyoruz? IP adresim şurada gördüğünüz gibi 192.168.1.37 olarak atandı. NetMask'da IP adresine göre bu şekilde bana verildi. Gateway'de 1 olarak, sonu 1 olarak bu şekilde veriliyor. Peki, şimdi yapacağım şey, tabii ki başladıktan sonra ama bence başlamış olabilir. Şöyle bir browser'a geçelim. https://192.168.1.37 IP adresimi yazarak Enter'a bastım. Bu şekilde gördüğünüz ekran gelecek karşınıza. Buradan gelişmişe tıklayacağız. Daha sonra da şu IP adresine ilerlemesini söyleyeceğiz. Running ve online oldu. Gördüğünüz gibi Exa Operation'a yöneldim. Şimdi şöyle VM'i de göstereyim size. Burada gördüğünüz gibi şuradan Exa Operation URL'ini bana verdi. Şurada browser'a yazdığımız 1.37 IP'mi yazıyorum. Kullanıcı adım admin, şifrem de admin. Peki, yukarıda gördüğünüz şey de şu. Bizim asıl sorguları yazacağımız platformun ismi Exa Plus. Ve Exa Plus'a bağlanırken de aynı şekilde IP'mi yazıyorum. Kullanıcı adım SYS, şifrem de Exasol olacak. Şimdi şöyle Exa Operation sayfasına geçtim ve adı ve şifremi yazdım. Bu şekilde artık veri tabanını yönetebildiğim sayfadayım. Examon'a bir tıklayalım ve size kısaca göstereyim. Buradan işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Daha sonra geleceğim ama şimdi kısaca göstermek için söylüyorum. Veri aktarımı gibi bir işlem yapmak isterseniz Instant Client'ı falan buradan yükleyeceksiniz. Lisans yüklemek isterseniz bu sayfadan yüklüyorsunuz. Eğer driver, JDBC driver yüklemek istiyorsanız da bu sayfadan yükleyebiliyorsunuz. İleriki derslerimizde bunların hepsini teker teker sizlere göstereceğim. Exa Operation yani VM kurulumu bu kadardı.
Şimdi ExaPlus kuralım. ExaPlus çok kolay. Sadece indirip next 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 diyeceğiz. Buraya portal yazıyorum ve Exasol'ün portalına ulaşıyorum. Download'a tıkladım. Buradan versiyonu seçiyorum ExaPlus için. Şu üstte gördüğünüz Alman ürünü demiştik. Onun için Almanca en üstteki. Altındaki de İngilizce. PDF şeklinde dosyayı indirebilirsiniz. Bizim kuracağımız yani sorguları yazacağımız ExaPlus için de şunu indiriyorsunuz. Daha sonra next 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 dedikten sonra kurulmuş oluyor. Şöyle masa üstüne geçelim. Eğer ikonunu masa üstünde otomatik olarak görmezseniz şuraya ExaPlus yazmanız yeterli olacak. Buradan açabilirsiniz. Ben şimdi daha önceden kurduğum için tekrar baştan kurmuyorum ve ExaPlus'ı çift tıklayarak açıyorum. Ve IP yazıyorum. SYS Exasol yazıyorum ve connect diyorum. Artık database'deyim. Buradan sorgularınızı yazabilirsiniz. Şuradaki pasta grafiğe tıklayarak sorgularınızın analizini yapabilirsiniz. Örneğin bir sorgu çalıştırdığınız zaman o sorgu kaç CPU ile çalışıyor ya da ne kadar hard disk kullanıyor şeklinde bunlar megabyte olarak bakabilirsiniz. Şimdi kapatıyorum. Şöyle basitçe birkaç tane sorgu yazalım isterseniz. Şöyle geçtim. Kendi bloğuma. Buradan şu satırı kopyalıyorum. Kullanıcı adı ve şifre oluşturmak için. Ve kullanıcı adım Melis olsun. Tırnaklarımı değiştiriyorum. Şifrem de admin olarak kalabilir. Ve oluşturuyorum. Kullanıcı adım oluştu. İlk videom bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sorun yaşarsanız bana buradan ulaşabilirsiniz. Lütfen yorum bırakın. Ya da blog adresinden de bana ulaşabilirsiniz. Blogumdan da bana ulaşın kısmından LinkedIn, Google Plus ve Tableau Public diye bir hesabım var. İstediğiniz her yerden beni takip edebilirsiniz. Buradan da takip etmeyi unutmazsanız sevinirim. Teşekkürler.